Ergin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefa Bey. Bu haftaki konumuz Ar-Ge. Ar-Ge nedir Ergin Bey? Ar-Ge araştırma ve geliştirme. R&D derler İngilizce'de. İşte Research and Development olarak. Yani bir şeyleri araştırmanız lazım. Yenilikleri bulmanız lazım. Ve onları şirketinize uygun, müşterinize uygun geliştirmeniz lazım. Tekstil sektöründe dünyada yapılan Ar-Ge genelde benzer mi yoksa farklı Ar-Ge çeşitleri var mı? Tekstilin kendi içinde de çok farklı bölümler olduğu için çok farklı. İşte teknik tekstilde gümüşün araştırma geliştirmeleri olabilir. Bizim daha çok hazır giyim üretimimizde kumaş tarafı daha ağırlıktadır. Güncel kumaşlar satılabilir, müşteri ilgisi çekebilecek kumaşlar geliştirmek önemli. Ama sadece kumaş değildir Ar-Ge. Ar-Ge biliyorsunuz bizim şirkette yaptığımız teknolojik yatırımlar da bir Ar-Ge sonucu olan bir yatırımdır. Her türlü Ar-Ge olabilir. Çeşitli Ar-Ge'ler var. Türkiye'de Ar-Ge hak ettiği kadar iyi bir yerde mi? Daha iyi olabilir mi? Her zaman daha iyi olabilir ki olmalı. Türkiye'de daha önceki söyleşilerimizde de bahsettiğimiz gibi iki tane imalatçı tipi vardır. Bir imalatçı müşteriyi bekler, müşteriden aldığı doneleri uygular ve satar. Bu Ar-Ge gerektirmeyen, daha çok müşterinin taleplerini uygulayan firmalardır. Bizim gibi firmalar müşteriyi beklemez, müşteriyi anlar, DNA yapısını çözer ve o yapıya uygun onu cezbedecek çalışmalar yollar. Biraz tabiri caizse aklını çelmeye çalışır müşterinin. O zaman ne olur? Ön plana çıkarsınız. Müşteri için vazgeçilmez olursunuz ve her zaman bu oyunu önde başlarsınız. Peki Ergin Bey, Ar-Ge maliyetli bir şey mi? Ar-Ge tabii ki her zaman bir maliyeti var ama çok yüksek maliyetli değil. Şirket içi kaliteyi ve standartları yükseltmeye yarayan bir Ar-Ge de var. Siz firma içerisinde böyle bir Ar-Ge'de bulundunuz mu? Her zaman başından beri bunu yapıyoruz. Her daim de kendimizi geliştiriyoruz. Şirket içi bu konuda eğitimler veriyoruz. Müşterilerimizi dinliyoruz. Hep yeniliklere açık olursanız zaten bu yeni imkanları gördüğünüz zaman yeni teknolojik imkanlar olsun, metotlar olsun zaten kalitenizi arttırır. Biz burada her zaman dikkatli zaten bu konuda şirket içindeki Ar-Ge departmanımız her zaman çalışıyor bu konuda. Peki çok özel olmayacaksa yaptığınız son Ar-Ge'lerden bize birazcık bahseder misiniz? Özel de olsa bahsederiz. Bizim her zaman yapımız paylaşımcı olmak ve bu paylaşımı herkese aktarmak. Şu anda biliyorsunuz sürdürülebilirlik tekstilde çok önemli. Sürdürülebilirliğin dijitalleşme ile buluşması zaten bizim yaptığımız uzun yıllara dayanan bir çalışma. Şimdi bir de doğal boyamalar çıktı. Ne demek doğal boyama? Yani bitkiyle, sebzeyle ekstrak edilen o maddeyle yapılan boyamalarda %100 doğal boyama oluyor ve kimyasal kullanılmıyor. Burada çok güzel Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Belli sebze ve bitkilere ait olan bir boyama olduğu için sınırlı renk sayısı var. İşte boyanelerle kumaşlarımızla konuşup bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Şu an geldiğimiz nokta 30 renklik bir gamamızı oluşturduk ve tamamen belgeli, sertifikalı, hiçbir kimyasal olmadan boyayabiliyoruz artık bu kumaşları. Bunu şöyle geliştiriyoruz şu anda. En son Ar-Ge'miz o. Kumaşını da pre-consumer cotton dediğimiz yani daha önce kullanılmış ve ondan tekrar iplik yapılmış bir pamukla organik pamuğu birleştirip %100 pamuğa bu uygulamayı yaptığımız zaman aslında hiçbir kimyasal olmadan bir doğal ürün elde ediyoruz. Bize böyle bir talep gelmedi ama biz bunu az önce söylediğim gibi müşterilere sunmak üzere Ar-Ge departmanımızda çalışıyoruz. Son en büyük hamlemiz bunun videosunu da hazırlıyoruz. Belki sürprizi önden çalmış olacağım ama kısaca bahsedeyim. Bunu bir de toprak mineralleriyle boyama metoduyla çözdük. Toprak minerali olmasının avantajı ne? Toprağın içinde her zaman %25-30 mineraller vardır her toprakta. O mineralleri ekstrakt edip onunla boyamak aslında sürdürülebilirlik ilkesine çok uygun. Örnek işte ilk yaptığımız Siena toprağından bir ekstrakt edip bir boyama yaptık. İnanılmaz güzel bir çalışma oldu. Bunlarla devam ediyoruz şu anda. Onlara kafıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde sonuçlandıracağız. Az önce bahsettiğiniz boyama standart kimyasal boyamaya göre daha mı ucuz, daha mı pahalı? Daha pahalı. Toplu bir hareket bu. Eğer dünyanın sürdürülebilir ve çevresel bir bakış içinde olmasını istiyorsak herkes elini cebine sokacak. Müşteri de eskiden 29'a sattığı tişörtü 35'e belki hatta 39'a satmaya zorlayacak. Beraber hareket edilmesi gereken bir konu. Biz daha pahalı ürün yapacağız. Onlar da daha pahalı satacak. Bunlar yavaş yavaş göreceksiniz mağazalarda. Özel bunlar için cornerlar, köşeler oluşturulacak ve bunlar denenecek. Biz de bu konuda öncü olmak istiyoruz tabii ki. Ergin Bey, Ar-Ge'nin bir de maliyet bölümü var. Hep konuşuyoruz. Maliyetleri, mevcut maliyetleri düşürülmek için uygulanan Ar-Ge'ler var. Tabii bizim teknolojik Ar-Ge'miz aslında bunun bir karşılığı. Biz eskiden ayda 120-130 minimum, ortalamada 200-250'ye çıkabilecek aylar oluyordu. Tekil numune yaparken bugün artık bunun neredeyse 5'te 1'ini yapıyoruz. Aslında oradaki maliyet azalıyor. Daha az numune yaparak daha efektif bir sunum yapıyoruz. Bu hem bizim daha ekonomik bir numune yapmamıza vesile oluyor, hem daha çabuk numune yapıyoruz.
yapıyoruz. Hem de az önce bahsettiğimiz gibi çevresel olarak daha çevreci bir bakışla numune yapmamızı sağlıyor. Aslında Ar-Ge zamanında yaptığımız yatırım şimdi meyvelerini topluyor diyebiliriz. Sizin bir Ar-Ge departmanınız var. Ama her çalışan, her yönetici kendi Ar-Ge'sini kendi yapmamalı mı sizce? Yapmalı ama yani herkes günümüzün o telaşına girdiği için çok yapıldığını düşünmüyorum. Ama biz buna açığız. Hani bize birisi gelse şirket içinden benim şöyle bir fikrim var, böyle bir araştırma geliştirme yapabilir miyiz dese biz çok açık oluruz ama oluyor mu? Ben olduğunu düşünmüyorum. Bizim o yüzden Ar-Ge departmanımız sadece bu işe odaklı çalışıyor şirket içinde. Zaten ben de bu firmanın 3 ortağından biri olabilirim ama daha çok bu şirketin Ar-Ge sorumlusu gibi çalışıyorum. Her gün bir yenilik katmak için ekiple oturup beyin jimnastiği yapıyoruz. Modeller üzerinde Ar-Ge nasıl oluyor? Yeni bir model oluşturulabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi neden yapılıyor? Bir ürün cazip gözüksün diye, çekici olsun diye, o kişi hoş görünsün diye yapılıyor ama günümüzün trendine daha uygun, daha konforlu giyim olsun, daha rahat etsin, daha çok nefes alsın gibi çalışmalar bir Ar-Ge sonucu oluşuyor. Yıllar önce bir Ar-Ge çalışmamız vardı. Çok Türkiye'de tutmadı, yurt dışında pek ama negatif iyon aprili, anti-stres aprili tişörtler yaptık. Giydiğiniz zaman stresinizi azaltacak faktörler vardı ama çok inandıramadık tabii. Ne kadar sertifika olsa biraz pazarlama gibi gözüktü. Bunun gibi çalışmalar artmaya başladı. İşte polenleri uzak tutan tişörtler yapılabiliyor. Ultraviyole ışınını içeri geçirmeyen apreler yapılabiliyor. Şimdi günümüzde en önemli şey gümüş içeren kumaşlar geliştiriliyor ve bu tamamen sizi bu radyasyondan koruyabilecek çalışmalar olabiliyor. Bu gitgide artacak. Daha çok demek ki teknik tekstil ön plana çıkacak önümüzdeki yıllarda. Modele gelince kalıpsal öyle güzel şeyler yaparsınız ki hanımefendi 42 bedenken onu giydiğinde 40 beden hatta abartı belki ama 38 beden gibi gözükebilir. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Ergin Bey, siz aynı zamanda TİHCAT Başkanısınız, TGSD Yönetim Kurulu'ndasınız, Eurotex'tesiniz. Bu tarz vakıflar, dernekler, oluşumlar Ar-Ge ile alakalı neler yapıyor? Destek veriyorlar mı? Tabii ki, çünkü günümüzde çok önem arz ediyor. Ülkemiz artık eskisi kadar fiyat avantajıyla değil, farkındalığıyla ön plana çıkıyor. Özellikle TİHCAT'ta böyle bir Ar-Ge komitesi kurduk ve orada güzel çalışmalar yapıyoruz. Birbirimizin fikirlerini toplayıp bir sentez oluşturuyoruz, bir güç birliği oluşturuyoruz. Keza Eurotex'te ben inovasyon takımındayım. Orada da her zaman bunları konuşuyoruz. Daha nasıl yenilikçi bir şey yapabiliriz? Nasıl sektörü hızlandırabiliriz? Her zaman çalışıyoruz. Ergin Bey, konuyla alakalı bizlere söylemek istediğiniz son bir söz var mıdır? Şirketler uzun sürelikli yaşayacaksa ve sürdürülebilir olmak istiyorsa her zaman Ar-Ge'ye önem versinler. Ar-Ge'ye yatırım yapsınlar ve ülkemizin şu dönemde çok büyük kazanımları olabilecek bir dönemdeyiz. O yüzden buna daha çok eğilsinler diyebilirim.